Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan birazcık bahsedeceğiz. Bizim kliniğimize en sık gelen cinsel yolla bulaşan hastalık tabii ki de bel soğukluğu. Bundan sonra HPV ve bundan sonra idrar yolu enfeksiyonları diyebiliriz. Bel soğukluğu dediğimiz, yani tıbbi adı gonore olan hastalık peniste bir akıntıyla, idrar yaparken bir yanmayla başlayan bir hastalıktır. Prezervatifsiz çok eşli seks yapan insanlarda sık gördüğümüz bir sorun. Burada şöyle bir sıkıntı var yalnız. Ben bu hastalığı olurum, sonra antibiyotik kullanırım, geçer gibi bir yaklaşım size doğru gelebilir. Ancak bu hastalık kalıcı hale de gelebilir. Kalıcı hale şöyle gelir, gider, içerideki organlarınızı tutar. Özellikle mesane çıkışı, prostat dediğimiz organları tuttuğu zaman direkt prostatit hastalığına evrilebilir. Bunun tedavisi de biraz daha zorlaşıyor tabii. O yüzden size önerim, eğer peniste süt kırığı gibi bir akıntınız varsa, yani sarı beyaz bir akıntınız varsa ve idrar yaparken yanma hissediyorsanız, kasıklarda da ağrı başlamışsa zaten ilerlemiş demek oluyor. Hemen doktora gitmeniz, bazı testler, kültür testleri, PCR testleri yaptırmanız, sürüntünüzü aldırmanız ve antibiyoterapinizi doğru bir şekilde uygulamanız gerekmekte. Bunun yanında ikinci olarak HPV'den bahsedelim. HPV zaten şu an 10 yıl önce yapılan bir çalışma vardı, onu hatırlıyorum ki artık şu an sayılar daha da artmıştır. 30 yaş üstü erkek ve kadınlarda toplumda görülme olasılığı %80'in üzerinde. Yani her 10 kişiden 8'i HPV var. Ve bu HPV'den maalesef prezervatif takarak korunamıyoruz. Bunda korunmanın en iyi yöntemi tek eşliliktir her zaman. Ya da şöyle bir yöntem çıkarmışlar. Biraz komik bir yöntem. Sevişirken ne yapacaksınız? Giydiğiniz iç çamaşırının arasında işeme deliğinden penisinizi çıkarıp ona da prezervatif takıp tüm vücudunuzu korumaya alıp, yani karşı cinse ten teması olmadan sevişin diyen bir doktor topluluğu da var. Tabii bu seksten artık siz ne anlarsınız bilmiyorum. Tamamen üstünüzü giymiş bir halde sevişin diyorlar. HPV ile siz ne kadar korunsanız da, tek eşli olsanız da diyelim ki HPV size bulaştı ve sihirler çıkmaya başladı. Biz bu sihirlere peki ne yapıyoruz? Öncelikle bizim kliniğimize geliyorsunuz. Biz onları büyüteç altında inceliyoruz. Bu gerçekten HPV mi? Çünkü her orada gördüğünüz şey HPV olmak zorunda değil. Onlara lokal anestezi eşliğinde koterizasyon, yani yakma işlemi yapıyoruz ki bir daha çıkmasını en aza indiren yöntem de bu. Soğutmayla yok edenler var. Onun ortaya çıkarma riski, tekrarlama riski bir tık daha yüksek. Koterizasyon şu anda en iyi yöntem diyebilirim. Bunun dışında tabii ki de aşınızı olun. Özellikle 40 yaş altındaysanız 3 kür aşınızı olmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bence tek eşli olun ve her zaman prezervatifinizi kullanın. Hiçbir hastalık kapmayın. Görüşürüz.